Evet, Gezi Hikayelerinden herkese selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Elazığ İzzet Paşa Camisi'ndeyiz. İzzet Paşa Camisi'ni sizler için gezeceğiz. Burayı sizlerle, bu görüntüleri, güzel görüntüler sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, şu anda caminin girişindeyiz. Cami Elazığ merkezde. Yani eski hükümet konağının hemen karşısında bulunuyor. Evet, bu şekilde güzel bir cami. Evet, hemen şöyle bir çevresini hızlı bir şekilde izleyelim, görelim. Daha sonra caminin içerisine de gireceğiz. Gezdiğimiz yerlerde her tarafta tarihi birçok cami var. Birçoğunu geziyoruz, ziyaret ediyoruz. Ancak niye İzzet Paşa Camisi, Elazığ İzzet Paşa Camisi, buranın özelliğini, farkı ne diye aklınıza gelebilir. Çünkü bu cami diğerlerinden farklı bir özelliği var. Biraz sonra o farklı özelliğini de sizlere göstereceğim. Burası arkadaşlar e, e, 1866 yılında. Evet, karşıda şadırvan var. O şadırvanı da biraz sonra anlatacağım. E, Bu cami 1866 yılında zamanın Elazığ valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından eee, yerinin satın alınması ve buraya bu şekilde bir caminin yapılmasından dolayı burası İzzet Paşa Camisi ismini almıştır. Sene 1866. Evet, caminin içerisine son cemaat bölümünden geçiyoruz. Ana cemaat bölümü ve böyle bir ihtişamlı cami. Bu cami alan olarak arkadaşlar yaklaşık 5 metreye 30 metre. Yani bu kadar büyük bir alan. Hemen yukarı kubbe. Kubbenin çapı da yaklaşık 20 metre. Evet, ana kubbe yaklaşık 20 metre çapında bir kubbeye sahip. Evet, işlemeleri aydınlatması gayet güzel. Yani zaten ihtişamı görüyorsunuz. Ana kubbe dediğim gibi çapı yaklaşık 20 metre ve ana kubbenin çevresinde de yaklaşık 25 adet küçük kubbeleri var. Yani ana kubbeyle birlikte toplam 26 adet kubbeye sahip. Yani burası e, bir bölümü ana cemaat bölümü için ayrılan ön kısımda, e, bir bölümü de çok az bir bölümünde hemen şu geçmiş olduğumuz arkadaki son cemaat bölümünde bulunan kubbeler. Evet, şimdi bu camiyi diğer camilerden ayıran özellik. Hemen oraya doğru ilerliyoruz. Evet, kapı açıksa bir geçelim. Kapalı mı? Evet, açık. Açık, açık, açık. Ya Allah, Bismillah. İnşallah içerisi de açıktır. Evet, farklı özellik. İnşallah bu kapıda açıktır. Maalesef. Maalesef bu kapı kapalı arkadaşlar. Yani içerisine giremiyoruz. Ancak bu camiyi farklı kılan özelliği hemen sizlere anlatıyorum. Burası minarenin giriş kapısı. Şayet kapı açık olsaydı içeri girecektik ancak giremedik. Bu camiyi diğerlerinden farklı kılan özellik bu iki minaresinin boyu yerden yaklaşık 50 metre olan bu iki minaresinin asansörlü olması. Yani burası bu cami İzzet Paşa Camisi olarak da biliniyor. Asansörlü minareli cami olarak da biliniyor. Cami hakkında yine birkaç bilgi vereyim. Dediğim gibi
sene 1866 yılında bu cami yapılıyor. Yaklaşık 100 yıl ibadet için hizmet veriyor. Ancak e, zamana meydan okuyamıyor. Yaklaşık 100 yıl hizmet verdikten sonra 1966 yılında yıkılmaya yüz tutuyor ve bu cami e, yıkmak ve yerine yenisini yapmak için burada bir dernek kuruluyor. Hem bu dernek marifeti hem de Elazığ halkının katkılarıyla aslına uygun olarak 1967-1972 yani 5 yıl içerisinde aslına uygun olarak yenisi yapılıyor. Yani cami arkadaşlar bu şekilde. Camiyle ilgili sizlere bahsedeceklerim bu kadar. Farkı diğer camilerden farkı dediğim gibi asansörlü minareye sahip olması. Çift minareli bir cami. Evet, camiden çıkalım artık. Tek tek çivisini, boyasını, cilasını incelemenin, anlatmanın anlamı da yok. Evet, burası avlu kısmı. Avlu kısmı da baya büyük bir alan. Şadırvandan bahsetmiştim biraz önce. Şadırvan altında su kesintilerine karşı cami cemaatinin mağdur olmaması için yaklaşık 40 tonluk bir su tankının bulunması şadırvanda da bir farklı özellik yaratıyor. Ve arkadaşlar cami avlusu geniş. Dediğim gibi hemen eski hükümet konağının karşısı ana caddenin üzeri. Burası e, öyle biraz yüksek bir cami ve bu cami yapılırken hemen şu bulunduğumuz yerin altında e, yaklaşık 115 adet, evet 115 adet dükkan, kütüphane ve polis noktası yapılıyor. Yani bunun bir 5 tanesini kütüphane polis noktası gibi ayırdıklarını düşünürsek yaklaşık 110 tane yani 100 tane dahi olsa çok güzel düşünülmüş bir uygulama diye düşünüyorum. Bu dükkanların geliri dernek vasıtasıyla, dernek aracılığıyla camiye aktarılıyor ve caminin ihtiyaçları buradan gelen kira gelirleriyle karşılanıyor. Zaten caminin hemen önünde ana caddeyi görüyorsunuz. Orası Elazığ merkez. Yani güzel bir alan, konum olarak da güzel bir yer. Karşımızda zaten bahsetmiştim eski hükümet konağında görüyorsunuz. Evet, camiden çıktık şu anda. Elazığ'ın yine eee, gezilmesi, görülmesi gereken yerlerinden bir başka yer. Elazığ Kapalı Çarşı'dayız. Tabii biz sabah biraz erken geldiğimiz için daha işletmeler yeni açılıyor. Bu tür kapalı çarşılar gezdiğimiz birçok ilde var. Küçük işletmeler bu tür kapalı yerlerde birçok ilimizde var. Vatandaş için de artı bir özelliği bu tür kapalı çarşıya geldiği zaman sıcaktan soğuktan fazla etkilenmiyor. İhtiyaçlarının birçoğunda zaten e, buradaki işletmelerden karşılayabiliyor. Ancak Elazığ Kapalı Çarşı'nın e, farklı özelliği hemen görüyorsunuz zaten tamamen bir ahşap yapıya sahip olması. Yani üstteki kapalı bölümü ahşap olarak yapılmış olması.
Yani burada hiç metal, demir kullanılmamış. Yani bazı işletmeler gördüğünüz gibi açmış. Ancak 150-160 işletme henüz işletmesini açmamış. Açanlar da zaten alışveriş için hazırlıklarını yapıyorlar. Yani işletme temizliği, çevre temizliği gibi. Yani öğlene doğru burası mutlaka hareketlenecektir. Ancak şu an itibariyle çok fazla hareket yok. Sadece işletmecilerin e, bir hazırlıklarını görüyorsunuz. Ve bu kapalı çarşılarda genellikle peynir türü, zeytin türü yani şarküteri türü ürünler artı kasap türü ürünler ve yöresel ürünlerin satıldığı birçok dükkan. Aynı özellikler burada da geçerli. Yani arkadaşlar Elazığ güzel. Elazığ'da gezimize devam ediyoruz. Ancak bu bölümümüzde Elazığ İshakpaşa Camisi'ni e, ve Kapalı Çarşısı'nı gezdik, gördük, gördüklerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Bu bölümümüzden bu kadar. Yeni videolarımızda görüşmek ümidiyle abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın.